Nurdan Albayrak Eroğlu YouTube kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir kabak tarifim var. Tarifimin içeriğine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok fazla bekletmeden tarifimin içeriğine geçmek istiyorum. Yıkamış olduğum kabaklarımın baş ve alt kısımlarını bıçakla ayırıyorum. Halkalar halinde dilimliyorum. Siz dilediğiniz şekilde kabakları doğrayabilirsiniz. Kabaklarımı doğradım. Bir kasenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben tuz, karabiber, kimyon, pul biber, kırmızı biber ve nane ekledim. Güzelce sosumu karıştırıyorum iyice. Hazırlamış olduğum sosu tüm kabaklarımın üzerine gezdiriyorum. Önlü arkalı tüm kabaklarımı bu sosla yedireceğim. Ben kabaklarımı soslamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yorumlara kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerde elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu da benimle yine yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videomun açıklamalar kısmında malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Oradan bakıp not edebilirsiniz. Kabakların tamamını sosladıktan sonra 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişireceğim. Kabaklarım pişerken bir tava içerisine yaklaşık 300-400 gram kadar kuşbaşı etimi alıyorum. Üzerine yine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Etlerimizi kavururken tuzunu önceden ilave etmiyoruz. Eğer tuzu önceden ilave edersek etlerimiz çiğ kalacaktır. Kapağını kapatıp etlerimizin suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye bırakıyorum. Kavrulan etimin üzerine bir adet doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum.
Soğanlarımız iyice kavruluncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Etlerimiz ve soğanlarımız iyice kavruldular. Üzerine şimdi baharatlarımızı ilave edebiliriz. Ben daha önceden köyden toplamış olduğum kekik, tuz, karabiber ve pul biberimi ilave ediyorum. Baharatlarımızı etlerimiz pişmeye yakın ilave ediyorum. Baharatlarımızı iyicene özdeşleşinceye kadar karıştırıyorum. Etimiz pişti. Ocağın altını kapatıyorum şimdi. Tekrardan bir tava içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar dövülmüş ceviz ilave ediyorum. Cevizlerimi iyice kavuruyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ilavesi ediyorum. Çok fazla karartmadan hemen ocağımın altını kapatacağım. Kabaklarımız pişti. Şimdi bunları ayrı bir kase içerisine alıyorum. Kabakların üzerine 6-7 yemek kaşığı kadar sarımsaklı yoğurt ilave ediyorum. Tamamını kabakların üzerine gezdiriyorum. Üzerine kavurmuş olduğum soğanlı etimi ilave ediyorum.
Son olarak da üzerine kavurmuş olduğum cevizlerimi ilave ediyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de bu arada sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimin, bir videomun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden İlk siz haberdar olmuş olursunuz. Bir başka video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.